Ya bazen düşünüyorum ya diyorum Gökhan sen İngilizce öğretmenliğini bitirdin. Sen Türkiye'de niye çalışmadın diye. Sonra biraz düşünüyorum. Çok kısa sürüyor. Hemen geçiyor. Arkadaşlar bugün öğretmen olarak bir günümü size göstereceğim. Neler yapıyorum, iş ortamı nasıl iş bulursunuz, öğretmen olarak çalışmak burada iyi mi, maaşlar nasıl, hayat pahalı mı, trafik nasıl, öğretmen profilleri nasıl, sistem nasıl, hepsi farklı arkadaşlar. Gerçekten hepsi çok farklı. Bugün hepsine şahit olacağız. Şimdi hazırlanıyorum, direkt gidiyorum. Trafikle başlayacağız. Bakın dress code bu, resmi olacak. Ben şanslıyım. Saat şu an 7. 7.30'da dersim başlıyor. Ama dediğim gibi ben şanslıyım. Okulum sadece buradan 10 dakika mesafede. Genelde 30 dakika 40 dakika giden var. Bu gerçekten sorun benim için yani açıkçası. İlk sene ben 3 ayrı okulda çalışıyordum. İlk geldiğiniz sene genelde öyle oluyor. 3 ayrı okulda çalışıyorsunuz. Ama bir dönem çalıştıktan sonra ben dedim sadece tek okul istiyorum. Ve tek okulda çalışmaya başladım. Burada genelde motor kullanılıyor. Herkeste motor var. Ben de motor kullanıyorum. Motorla gidiyorum işe. Motor kullanmazsanız sürekli greve inersiniz. Grev dediğimiz mototaksi. Onlara ücret vereceksiniz her gün. Çok değil ama masraf yani sonuçta. 2 dolar, 1 dolar, 2 dolar mesafeye göre değişir. Her gidiş gelişte vermeniz lazım. Şimdi size anlatacağım. Zaten bizim öğle arası var. 3 saat gibi. O 3 saatte de eve geliyoruz. Yani 4 kere motor kullanmanız gerekecek. Motor kullanmayı bilmeniz lazım açıkçası. Motorum bu. Aylık 1.200.000 veriyorum. Okulum çok yakın. 10 dakikalık mesafede. Ama 30 dakika 40 dakika gidenler var. Onlar çok daha erken kalkmak zorunda. Burada tamamen saygı üzerine kurulu bir ortam var trafikte. Birbirinizi anlıyorsunuz. Bakın görüyor musunuz? Oradan da geliyor, buradan da gidiyoruz. Yol veriyorsunuz. Onlar size yol veriyor. Şöyle araya gireceğiz. Trafik daha buradan başlıyor. Normalde bu yol 5 dakikalık bir yol biliyor musunuz? Boş olduğu zaman 5 dakikada gidiyorum ama sabah inanılmaz bir trafik var çünkü herkes okula gidiyor. Bakın görüyor musunuz? Annesi almış onu okula götürüyor. Benim okulum yakın. Yaklaşık 20 dakika, en fazla 20 dakika sürer. Ama trafik olduğu için dediğim gibi normalde 5 dakikada gidiyoruz. Belki de daha kısa sürecek, bakalım. Burada başlıyor sıkıntı. Nadir kaza görüyoruz. Çünkü hızlı gidemiyorsunuz zaten. Çok trafik olduğu için hızlı gidemiyorsunuz. Arabadan çok motor var gördüğünüz gibi. Aileler çocuklarını genelde motorla bırakır. Bazen motorda 3 kişiyi falan görebiliyorsunuz. Vietnam hayatı bu. Instagram'dan benim bir video patladı. Çocukları gösterdiğim KPSS yerine buraya geldim diye. Ondan sonra bayağı soru geldi. İşte hocam orada nasıl çalışabiliriz? Öğretmenlik nasıl yapabiliriz? Maaşlar nedir? Bir sürü soru var. Dedim gönderin bana. Ben onları cevaplayacağım dedim. Şimdi o video bu video işte. Belki ajans vardır ama gerçekten hiç ihtiyacınız yok. Burada iş bulmak için ajanslara falan ihtiyacınız yok. Kendiniz her şeyi yapabilirsiniz. En önemlisi işi bulmak. Onu da ne yapacaksınız? Facebook'tan yazacaksınız abi. Facebook'taki grupları ben aşağıya bırakacağım. O gruplara posta koyabilirsiniz. İşte ben öğretmenlik yapıyorum şu kadar yıldır. Ondan sonra belgem var falan filan. Hangi belgelere ihtiyacınız olduğunu da söyleyeceğim. Oraya post bırakabilirsiniz. Oradan zaten okullar size yazıyor ihtiyaçları varsa. Genelde yazın insanlar eleman almaya başlıyor, öğretmen almaya başlıyor. Bu aralar herkes zaten kadrosunu oluşturmuş durumda. Bu aralar biraz zor ama yazın bulursunuz. Ben ilk buraya ne zaman geldim? 2022 idi galiba. O zaman ben post atmıştım. Abartmıyorum 30 tane okul bana yazdı. Sizinle çalışabilirsin falan gibisinden ve benim bütün masraflarımı karşılamışlardı. Evrak masraflarını. Ben hiçbir şey ödememiştim o zaman. Zaten şöyle bir şey söyleyeyim size. Hala çok fazla öğretmen açığı var.
Burada genelde Ruslar çalışıyor. Ruslar öğretmenlik yapıyor. Ciddi bir açık var. 30 bin falan açık vardı en son. Öyle duymuştum. Yani hala burası öğretmenlik için güzel. Çalışabilirsiniz. Ama şimdi mesela kadınlar için biraz daha farklı. Buradaki kadın öğretmen arkadaşlar genelde mutlu olmuyorlar. Yani birisiyle konuşuruz. Çok mutlu değillerdi ama erkekler genelde mutlu. Aile olarak bilmiyorum çünkü yemek kültürü çok farklı. Gelip denemek lazım. 2 hafta falan buraya gelip baksanız bütün sistemi çözersiniz, anlarsınız. Burada yaşayabilir misiniz, yaşayamaz mısınız? Evet, geldik. ...10 dakika var daha. Erken gelmişim, sıkıntı yok. Burası bizim okul bahçesi. Burası da benim öğrenciler. Hello. Benim öğrenciler. Bak yemek yiyor. Hello. Benim yardımcım. Hello. How are you? Bu ikizi var bunun. Bunlar 1. sınıflar. Bakın şurada şunu göstereyim. Burada yastıklar var, yorganlar var, bir de hasır var. Şimdi çalışma saatlerini söyleyeceğim size. Saat 10.30 gibi öğlen arası bitiyor. Ondan sonra biz eve gidiyoruz. Çocuklar da burada saat 1.30'a kadar buradalar. Yatıyorlar. O hasırlar yere seriliyor. Burada yatıyorlar. Bazen geliyorum öğretmen buraya koymuş. Orada yatıyor. What's your name? My name is Camila. Camila. Hello. 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 Bu sınıfın enerjisi biraz düşük ama genelde uyuyor. What? My name is Gao. Gao. Oh, very good. Hello. How are you? Gao my. Oh, okay. Nice to meet you. Ders birazdan başlayacak. Hatta şeyi de göstereyim bakın. I'm from Toniki. Bakın bu bizim web sitemiz. Benim okulun özellikle böyle bir güzelliği var. Önceden hazırlanmam gerekmiyor. Bütün her şey hazır burada. Burada her şey hazır. Her hafta buraya yeni bir slide yüklüyorlar. Ben buradan direkt slide'ı açıyorum derste. Bunu bu şekilde beraber işliyoruz. Her şey hazır burada. Mesela sayıları öğretmişiz. İşte kaç tane ördek var. 1. sınıflar basit zaten. How many dogs are there falan. Önceden çalışmama gerek yok. Böyle bir güzelliği var. Yani sadece slide'a bakıyorum. Artı bir şeye ihtiyacım olursa ekliyorum. Dediğim gibi genelde şeye ihtiyacınız yok. Hazırlanmaya ihtiyacınız yok. Benim şirket böyle ama bazı şirketlerde hiçbir şey vermiyorlar. Bütün materyalleri siz hazırlıyorsunuz. Hazırlanmanıza ihtiyaç kalmıyor. Sadece bakıyorum. Artı bir etkinlik gerekiyorsa onu oraya ekliyorum. Dersi daha canlı yapmak için. Çünkü odak noktaları çok kısa. Hemen kayboluyor. Onu canlı tutmak lazım. O yüzden biraz paylaşçılık yapıyoruz burada yani. Okay. Yes. 4 is greater than 1. Okay. High five. Good. Yes. 1 star or 6. Şimdi kahve arasına çıktık. Bunlardan bahsedeyim bizimle çok farklı. Mesela sabah 7.30'da başladığımızı söyledim. Sabah 7.30'da başlıyoruz. Sonra 8.45'te bir kahve arası oluyor. 35 dakika. Bütün devlet okullarında aynı. International school'larda farklı olabilir. Ama bence onlar da aynı. 35 dakika sonra derse dönüyoruz. Yine bir 70 dakika ders var. Ondan sonra 10.30'da büyük ara başlıyor. 3 saatlik. 10.30'dan 1.30'a kadar boşuz. Eve gidiyorum işte yemek yiyorum. 1.30'da dönüyoruz. 35 dakika ders. Bir daha kahve arası. 35 dakika. O 35 dakika kahveden sonra bir 70 dakika daha ders. Ondan sonra en son 4 gibi okul bitiyor. Burası Mixu, Çin firması. Bubble tea var. Sütlü çay. Bir de dondurma var. Limonata var. Ben genelde limonata içiyorum burada. Limonatası güzel.
Fiyatı da 15K. Türk lirası karşılığını yazarım ya da dolar karşılığını. 25.000 dong 1 dolar yapıyor. 35 dakika aram var dediğim gibi. Genelde buraya geliyorum okulun hemen karşısında. Burada işte içeceğimi içiyorum, dinleniyorum. 35 dakika sonra dönüyoruz. Eğer Vietnam'a gelirseniz burayı kesin deneyin. Dondurması çok iyi, bubble tea'ler çok iyi, sütlü çaylar. Şu limonata, ben her gün bir limonata biliyor musun? Tavuk ayağı şu şekilde pişmiş, jel. Ben hiç denemedim ama yiyorlar. Enjoy. Yeah, good. Yeah. Am. Am. Kıza söyledim dedim biz yemiyoruz yani. Çöpe atıyoruz, şaşırdım. Şimdi öğlen arasına çıktık. Saat 10.45 falan şu anda. Dediğim gibi saat 1.30'a kadar boşum. Yemek yiyorum. Ufak bir uyuyorum. Ben de nap time'a alıştım. Şimdi sizin soruları cevaplayacağım. Ben Instagram'da bir Reels paylaştım. İşte KPSS yerine Vietnam'da öğretmenlik yapıyorum diye. O bayağı izlendi. Oradan bayağı soru geldi. Ben de o yüzden aslında bu videoyu çekiyorum. Tek tek cevap vermek gerçekten çok zor. İlk soruyla başlayalım. İş nasıl bulursunuz? Şimdi ben de diğer öğretmen arkadaşlar da hepimiz aynı. Facebook'ta gruplar var. Birkaç tanesini yine açıklama kısmına bırakırım. Oraya giriyorsunuz. Orada hem okulların ilanları var. Ne aradıklarını yazıyorlar. Hem de siz post atabiliyorsunuz. İşte ben Türkiye'den şu okulu bitirdim, şu belgem var, şu kadar yıldır İngilizce öğretiyorum deyip ilan açabiliyorsunuz. Eğer okulların ihtiyacı varsa size ulaşıyorlar zaten. Ama şu aralar çok alım zamanı değil. Yazın genelde alıyorlar. Ama şansınızı deneyin yani. Şimdiden başvurun, hazırlık yapın. Facebook'tan buluyorsunuz. İkinci soru, hangi belgelere ihtiyacımız var? Ben İngilizce öğretmenliği mezunuyum. Ben hiçbir belge almadım. TESOL'dur, TEFL'dır. Ama TESOL ya da TEFL bu belgeler de İngilizce öğretme üzerine olan belgeler. Onlar varsa onlarla direkt başvurabiliyorsunuz. Yani burada işte mühendis de gördüm. Bambaşka bölümlerden spor bitirmiş mesela, TESOL almış, gelmiş burada öğretmenlik yapıyor. Hatta bu belgeyi almadan kaçak çalışanlar da var bazıları ama kaçak yani. Hatta Ocak'tan sonra kaçak çalışmanın önüne geçmek için yeni bir yasa çıkıyor. Geçen avukat gönderdi bana. Artık çalışma izni olmadan çalışanları direkt deport edecekler ya da firmaya ceza kesecekler. TESOL ya da TEFL belgesi alıyorsunuz. İnternette dolu, uzaktan alabiliyorsunuz. Bir sürü. Ucuz da var, pahalı da var. Burada dikkat etmeniz gereken uluslararası geçerliliğinin olması. Vietnam'da çünkü bunu onaylatmanız istenecek. O onaylatılırken sıkıntı çıkarmaması lazım size. Türkiye'den başvuru süreci nasıl oluyor? Mülakat oluyor mu demişler. Tabii ki. Dediğim gibi önce işi buldunuz Facebook'ta. Ondan sonra bir görüşmek isteyecekler sizinle. Sizinle online olarak görüşüyorlar. Bende şöyle olmuştu. İlk internetten konuştum. Demo ders gibi bir şey yaptırdı ama çok basit yani. Birinci sınıflara renkleri öğreteceksin. Nasıl öğretirsin? Ben önce açıkladım ama yok dedi. Bana dersteymişiz gibi anlat dedi. Şu an ben öğrencinim ve öğrenci gibi rol yapıyor. Sen de ona öğretmeye çalışıyorsun. İlkokulda ders verecekseniz el hareketlerinizi çok kullanmanız lazım. Mimik hareketlerini çok kullanmanız lazım. Kulak derken ear öğreteceksiniz. İşte ear, ears gibi böyle hareketlerle göstermeniz lazım. O zaman direkt deneyim önemli mi demişler. Arkadaşlar dediğim gibi öğretmenlikle hiç alakası olmayan insanlar burada öğretmenlik yapıyor. Gördüm yani. Özellikle Ruslar çok fazla. Onların aksanı bozuk olmasına rağmen, yani bozuk dediğim Rus aksanı çok ciddi şekilde anlaşılıyor. Ona rağmen iş bulabiliyorlar. Kendinize güvenli olun. Eğitimini aldıysanız, İngilizce öğretmenlik okuyanlar için söylüyorum. Bunlar çocuk oyuncağı bizim için. Çünkü biz zaten İngilizce öğretmenliği okurken demo dersler yapıyoruz. Bunun eğitimini alıyoruz. Bütün yaklaşımları biliyoruz. Sadece kendinize güvenin. Gerisi kolay. Gergin olduğunuzu hissettirmeyin. Her şey çok zor olur. Vize süreci nasıl işliyor? Vize almak kolay mı gibi sorular var. Sistemi anlatıyorum. Okula başvurdunuz. Tamam mı? Okul dedi ki tamam kardeşim biz sizinle çalışmak istiyoruz. Ondan sonra evrak süreciniz başlıyor. Eğer belgelerinizi, diplomanızı, pasaportunuzu bunları Türkiye'de onaylatmaya çalışırsanız, çünkü Türkiye ile Vietnam arasında bir bağ yok. Yani Türkiye'deki noterin ya da Türkiye'de alınmış diplomanın burada bir geçerli yok gibi bir şey. Bunun tanıtılması lazım. Geçerli yok dediğim tanımıyorlar yani. Diyor ki sen bu belgeyi başka bir yerde de hazırlamış olabilirsin. Ben nasıl güveneceğim? Bu yüzden onay istiyor. Bu onay süreci Türkiye'de çok zor ve pahalı.
belge başına en az 150-200 dolar istiyorlar. Çünkü önce notere gidiyor. Noterden valilik, kaymakamlığa gidiyor. Oradan Dışişleri Bakanlığı'na gidiyor. En sonda Vietnam Büyükelçiliği'ne gidiyor. Yani Vietnam Büyükelçiliği diyor ki bu belge Dışişleri Bakanlığı'ndan bile onaylandı. Ben de onaylıyorum. Bu belgeyi Vietnam'da kullanabilirsin. Bu zor olan yol. Kolay olan yol ne? Şöyle yapabilirsiniz. İşiniz oldu. Geliyorsunuz. Tarihiniz belli. Turist vizesiyle buraya gelin. Burada belgelerinizi onaylatmak çok kolay. Bir arkadaşımın belgesini Türkiye'den onaylatmam lazımdı. Ki benim yeni bir şirket açılıyor. O şirket için de belge onaylatmamız gerekecekti. Biz bir belge için 200 dolar ödedik. Sadece bir belge için. 2 kopya isterse 400 dolar oluyor. Ne yapabilirsiniz? Direkt Vietnam'a gelin turist vizesiyle. Burada 5 dolar ya da 10 dolara hallediyorsunuz bir belgeyi. Çok rahat bir şekilde ve de bir gün sürmüyor yani. Herhangi bir notere gidip ben bu belgemi onaylatmak istiyorum diyorsunuz. Pasaportunuzu ve diplomanızı onaylıyorlar. Bu kolay olay mı? Bu kadar aslında. Yani gözünüzde büyütmeyin. İşi bulmak önemli. İşi buldunuz. Ondan sonra isterseniz Türkiye'den de evraklarınızı onaylatabilirsiniz. Pahalı olan yol. Ya da turist vizesiyle buraya geleceksiniz. Ondan sonra şirkete diyeceksiniz ki ben geldim. Benim evraklarımın onaylanmış hali de bu. Ondan sonra onu veriyorsunuz. Masrafınız olacak. Çünkü burada çalışma iznini siz ödüyorsunuz. Burada oturma izni, çalışma izni bunlar öğretmenler ödüyor. Bazı okullar bunu tabii ki başta konuşun. Bazı okullar diyor ki ben yarısını ödeyeceğim. Sana yarısını destek çıkacağım. Bazı okullar diyor ki ben tamamını ödeyeceğim. Yani çok az ama genelde yarısı ödenir. Bunu yapabilirsiniz. Önceden her şeyi konuşun. Ne istiyorlar, ne kadar veriyorlar. Maaşlardan da bahsedeyim bu arada. Devlet okulunda biz saatlik çalışıyoruz. Saatlik hesaplanır. Mesela ben sabah 70-140 dakika gittim. Bunu 60'a bölüyorsunuz. Ondan sonra o saat üzerinden hesaplama yapılıyor. Mesela 140 dakika 2 saat 20 dakika yapıyor değil mi? 2 saat 20 dakikayı sizin saat ücretinizle çarpacaksınız. Ondan sonra da aylık ne kadar aldığınız çıkıyor. Bir okuldan genelde haftalık, aylık 80 saat çıkıyor. Yani haftalık 20 saat çıkıyor. Kaç saat çalıştığınıza bağlı. İlk geldiğinizde sadece bir okulda çalışmayabilirsiniz. Ben ilk geldiğimde 3 farklı okulda çalışıyordum ve bunlar 3 ayrı bölgede. Yani burayı İstanbul gibi düşünün, bayağı büyük. Ve en az 10 milyon insan yaşıyor ve bölgeler birbirinden uzak olabiliyor. Mesela şimdi bir arkadaşım var, 2 gün 40 dakikalık mesafeye gidiyor. Bir gün 10 dakikalık mesafeye gidiyor. 2 gün başka bir yer. Bazen bir gün içinde 2 ayrı okula da gidebiliyorsunuz. O öğlen aranız yolda geçebilir yani. İlk dönem ben her gün böyle 3 saat falan yol yapıyordum ya. O sonra ikinci dönem yeter dedim. Bana bir okul verin, ben onun yanında çalışacağım sadece. İşte son 2 senedir de öyle çalışıyorum. Maaşlara tekrar dönersek saatlik 420 ile 450 arası. Daha fazla 5-10 alabilirsiniz. Daha az 5-10 alabilirsiniz. 410 olabilir, 460 olabilir. Ama aralık bu. International school'larda durum farklı. International school'lar daha çok veriyorlar ama onlar da genelde native istiyorlar. Siz yine de başvurun. Eğer bulursanız başvurun. Belki de İngilizceniz çok iyi, kendinize çok güveniyorsunuz. Mülakatı geçeceksiniz. O zaman gerçekten güzel paralar alabiliyorsunuz. 2000 dolara falan çıkıyor. Eğer 80 saat çalışırsanız da işte 1200 dolar, 1300 dolar çok güzel 450-460 falan veriyorsa biraz daha çıkıyor. Şöyle bir soru geldi. 2 okulda çalışabilir miyim? Yani 2 iş yapabilir miyim? Yapabilirsin. Senin çalışma izni olduktan sonra mesela saat 4'e kadar çalışıyorum ben. Hafta sonlarım boş. Hafta içi de 4'e kadar çalışıyorum. Bu tempoda aylık 80 saat yapabiliyorum. Çünkü dediğim gibi aralar var. Siz saat 4'te geldiniz. Vaktiniz bol. Dediniz ki ben başka bir işte de çalışmak istiyorum. Okey. Gittim buldum bir tane dil kursu buldum. Orada da akşam çalışıyorsun. Ve hafta sonu çalışıyorsun. Bu sayede 2 maaş alabilirsin. Ama çoğu arkadaşım bunu yapamadı. Çünkü psikolojik sorunlar yaşamaya başladılar. Bu iş kolay değil. Gerçekten çünkü sınıflar 30-40 öğrenci ve o ses kafanızı çok yoruyor. Ben saat 4'ten sonra bayılıyorum yani hiçbir şey yapamıyorum. Ama çalışan arkadaşım da var dediğim gibi. Zor. Yapılabilir mi? Böyle bir imkanınız var. Ama uzun süre bence yapamazsınız. Çok yorulursunuz yani. Gerçekten çok yorulursunuz. İdare edemezsiniz diyeyim. Hangi şehri seçmeliyiz demişler. Maaşlar genelde aynı. Şehir olayı Ho Chi Minh, ben Ho Chi Minh'deyim. Ho Chi Minh'de her şeyi bulabilirsiniz.
Hanoi daha kültürel bir şehir. Hanoi'de de çalışabilirsiniz. Ama soğuk olur. Oranın kışı var. Da Nang çok güzel. Da Nang bildiğiniz küçük Miami. Orada da iş bulmak zor. Çünkü nüfus az. Zaten olan işleri de native'ler alıyor. İşte Amerikalısı, İngiliz'i, Avrupalısı. Onlar zaten kapmışlar. Orada iş bulmak çok zor. Bir de şuna dikkat edin. Bazen kasabaya düşebilirsiniz yani. Ben ilk geldiğimde Tan Hoa diye bir yere gittim. Bir ay çalıştım orada. Bildiğiniz Kayseri, yani Türkiye'nin Kayseri'si gibi hiç turist yoktu. Hiç yabancı öğretmen yoktu. Yani toplasanız koca şehirde 10 kişiydik. Yolda geçerken insanlar böyle parmağıyla falan gösteriyordu beni. Bir ay sonra dayanamadım, ben gidiyorum dedim ve Ho Chi Minh'e geldim. Ho Chi Minh'de iş buldum. Köyde yaşayan arkadaşlarım var. Çünkü her tarafta öğretmen aranıyor burada. Dediğim gibi 30 bin, 40 bin falan öğretmen açığı var galiba. Geçen öyle bir yazı okudum. Köye de düşebilirsiniz, kasabaya da düşebilirsiniz. Fast food yemek istiyorsun mesela, pizza yemek istiyorsun, sinemaya gitmek istiyorsun. Yok, kafeler var, çok güzel kafeler var kasaba yerlerinde de, köy yerlerinde de. Ama bu yemekleri bulamayabilirsiniz. Yemek sıkıntı olur. Arkadaş edinmekte zorlanabilirsiniz, sosyalleşmede zorlanabilirsiniz. Deneyebilirsiniz yani. Size kalmış. Ben yaparım diyorsanız gidebilirsiniz, bakabilirsiniz. Olmadı şehir değiştirirsiniz. Benim tavsiyem önce bir gelin, bir bakın buraya. Hayat nasıl? Kimisi çok seviyor, kimisi sevmiyor. Size bağlı. Aile olarak yaşayabilir miyim diyenler var. Yani ailem yok benim burada, tekim. Ben mutluyum. Yaşadığım yer güzel. Burası benim evimin bahçesi mesela. Hemen havuz var burada. Spor salonumuz var. Onu başka bir videoda göstereceğim detaylı şekilde. Ben mutluyum. Ama işte dediğim gibi yani mutlu olmayan var. Para biriktirebiliyor muyum? Ben biriktiremiyorum. Yani benim aylık masrafım $1000 falan. Güzel yerde yaşamak istiyorum artık. Yani bu saatten sonra penceresiz bir odada kalmak istemiyorum. $380 da güzel buraya yani. Ondan sonra yemeğimi güzel beslenmeye çalışıyorum. Şimdi adam her gün banh mi yiyor, her gün noodle yiyor. Yani bu şekilde para biriktirirsiniz tabii. Ama diğer türlü çok bir şey beklemeyin açıkçası. Yani benim için söylüyorum. Bende durum bu. Ama siz farklı yaşıyorsunuzdur. Herkesin farklı. Emekler var. Emekler taşınıyorlar buraya. Adam $600'la geçiniyor. Yani Ho Chi Minh'de değil ama Nha Trang diye bir sahil kasabası var. Orada $600'a geçiniyorum diyor. Ama fark etmiyor onun için. Yani Vietnam yemekleri yiyor. Şimdi Vietnam yemek tatları bizim damak tadına uygun değil. Domuz eti çok fazla. Öyle bir hassasiyetiniz varsa dışarıdan yemek de biraz sıkıntı olacak. Catering'ten alıyorum. Her gün bana 2 öğün gönderiyorlar. Genelde etli olanı seçiyordum. Ama şimdi mesela tavuğun her tarafını yiyorlar. Kıkırdakmış, mıkırdakmış. Onlar geliyor. Ben sevmiyorum. Ette de mesela işte etin her tarafı geliyor. Biz alışmışız böyle tavuk göğsüne, etin sadece et yani o işte yağları, bezeleri bilmem nesi yok. Ondan sonra dedim ben sadece vejetaryen istiyorum. Şimdi sadece vejetaryen gönderiyorlar. Ne yediğimi biliyorum. Protein ihtiyacım olduğu zaman marketten alıyorum tavuk. Onu pişiriyorum. Maaşlar dolar üzerinden mi veriliyor, Vietnam dongu olarak mı veriliyor diye sorulmuş. Vietnam dongu olarak veriliyor. Dolar düştü çıktı o sizi çok ilgilendirmiyor. Ben ilk geldiğimde Vietnam dongu biraz daha düşüktü. Dolar olarak daha çok alıyordum. Ama şimdi ilk geldiğimde 22 idi galiba. Şu an 25 oldu. 25 bin. Maaş otomatikmen düşüyor. Yani dolar üstünden biraz daha düşüyor. Yaşam giderlerine göre para yetiyor mu demişler. Güzel yaşarsınız. Dediğim gibi sıkıntı olmaz. Para biriktirmede sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ama güzel yaşarsınız. Elektronikler ucuz, çok fazla vergi yok üstünde. Mesela işte iPhone 17 geçen gördüm 24 bin falan 24 milyon bir fiyat koymuşlar. Galiba en düşük modeli iPhone 17'nin. Ama 24 milyon yani. Bir maaşınızla iPhone alabilirsiniz. Ek ders, özel ders imkanı var mı? Var. Bulabilirseniz. Girişkensinizdir. İnterneti güzel kullanıyorsunuzdur. Vietnamlı insanlara bir tayfa açarsınız. Oradan öğrenci gelir. Çok gelir yani. TikTok'ta var mesela. TikTok'ta sadece Vietnamlılara içerik üretiyorlar. Yabancı öğretmenler. Oradan öğrenci alıyorlar. Kazanıyorlar yani. Evet sorular bu kadardı. Bütün soruları cevaplamış oldum. Başka sorunuz varsa da yorum kısmına yazın. Oradan cevaplarım. Ben şimdi yemek yemeye gidiyorum. Ondan sonra dinleneceğim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir yorum, bir beğeni çok güzel olur. Abone ol. Görüşürüz.